İnsanlık tarihi, büyük tufanların ve kurtuluş gemilerinin efsaneleriyle doludur. Neredeyse her kadim uygarlıkta hayatı sıfırlayan o dev dalgadan bahsedilir. Ancak hiçbir hikaye Nuh'un gemisi kadar büyük bir gizem yaratmadı. Yüzyıllardır süren bir tartışma bu. İnanmak mı yoksa sorgulamak mı? Bugün gizem dosyasının ilk kaydını açıyoruz. O efsanevi gemi gerçekten Türkiye'nin Sarp Dağları'nda mı saklı? Arkeologlar, inançlılar ve bilim adamları ne diyor? Kanıtlar ne kadar güvenilir? Sorgulanması gereken o detay ne? Kapak açılıyor. Dosya numarası 1. Nuh'un gemisi efsanesi. Hikayenin kaynağı Tekvin kitabı. Yaratılış. Geminin tufan sonrası Ararat Dağları üzerine oturduğu yazılı. Coğrafi haritada Ararat Dağları denildiğinde modern Türkiye'deki Ağrı Dağı'ndan bahsedildiğini biliyoruz. Bu bölge efsanenin asıl odak noktası. 19. yüzyıldan itibaren sayısız kaşif ve misyoner gemiyi aramak için bu sarp zirveye tırmandı. Her seferinde büyük umutlar, her seferinde büyük hayal kırıklıkları. Ama arayış 1950'li yıllarda çok daha ilginç bir yöne kaydı. Türkiye'de bir hava fotoğrafçısı sıra dışı bir oluşum tespit etti. Bir gemi gövdesine şaşırtıcı derecede benzeyen dev bir iz. Bu iz Ağrı'nın birkaç kilometre uzağındaki Doğu Bayazıt yakınlarındaydı ve kısa sürede tüm dünyanın ilgi odağı oldu. Bu oluşumun adı Dorupınar Formasyonu olarak anılıyor. Boyutları efsanedeki geminin boyutlarıyla inanılmaz bir uyum içindeydi. Tam 150 metre uzunluğunda. Bu keşif inananlar için yüzyıllardır aranan kanıt demekti. Dünyanın farklı yerlerinden bu bölgeye heyetler akın etti. Peki bilim bu iddialar hakkında ne diyor? Dosyanın en çok sorgulanması gereken kısmı burası. Jeologlar ve bilim adamları bu oluşumu titizlikle inceledi. Sonuç, formasyonun tamamen doğal olduğu iddia edildi. Diyorlardı ki bu çamurların, sedimanların ve volkanik küllerin binlerce yıl süren jeolojik süreçlerle bu şekli almasından ibaret. Hiçbir insan yapımı kalıntı yoktu. Ama bu resmi açıklamalar hikayenin bitmesi için yeterli olmadı. Çünkü iddiaları kanıtlamak isteyenler de vardı. İnananlar bilimsel bulguları reddetti. Kendi kanıtlarını sundular. Bölgede dev, taşlaşmış kalıntılar bulundu. Kimilerine göre geminin omurgasıydı. Kimilerine göre ise gemiyi sabitleyen çapa taşlarıydı. Hatta bazı araştırmacılar bölgeden alınan kaya örneklerinde demir perçin izlerine rastladıklarını iddia ettiler. Bu, insan yapımı bir yapının varlığını gösterirdi. Ancak tüm bu kanıtlar bilim camiası tarafından reddedildi. Çünkü bu izlerin basit demir oksitlenmesi olduğu söylendi. Çapa taşlarınınsa sadece bölgeye özgü büyük kaya parçaları olduğu öne sürüldü. İşte burada gizem dosyası misyonumuz devreye giriyor. Bir taraf inanç ve umutla kanıt sunuyor, diğer tarafsa rasyonel veri ve jeolojiyle bu kanıtları çürütüyor. Eksik parça ne? Yeterli teknolojiye rağmen neden hala net bir sonuca ulaşılamıyor? Nuh'un gemisi Türkiye'nin Ağrı Dağı'nda mı? Bilimin resmi kaydı hayır diyor. İnancın dosyası ise hala açık. Belki de bu dosyanın çözülmesini isteyen birileri yok. Çünkü gemiyi bulmak bazı inanç sistemlerini temelden sarsabilir. Ya da tam tersi bazılarını kesin olarak kanıtlayabilir. Her iki sonuçta insanlık için çok büyük bir değişim demek. Bu gizem Türkiye'de olduğu sürece arayış ve sorgulama devam edecek. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekten bir gemi kalıntısı var mı? Yoksa bu sadece jeolojik bir yanılsama mı? Yorumlarınızı ve bu dosya hakkındaki tezlerinizi aşağıda bizimle paylaşın. Unutmayın, gizem dosyasında sunulan her kayıt sizin tarafınızdan yeniden sorgulanmalıdır. Daha fazla dosya ve daha derin analizler için kanalımıza abone olmayı unutmayın.